İstanbul'un 3 günlük suyu kaldı. Barajların doluluk oranı %10'a düştü. Bu haberleri görmeye çok alışkınız ama nedense bu haberler gibi su da bir türlü bitmiyor. Şimdi de Uşak'ın suyu bitti haberleri gündemi meşgul ediyor. Söylentiye göre Uşak'taki maden çok fazla su tükettiği için küresel ısınmanın da etkisiyle içme suyu bitti. O nedenle şebekeye günde sadece 6 saat su verilecekmiş. Bu bilgiler doğru mu? Acaba birileri bizi panikletip tüketimi azaltmaya mı çalışıyor? Yoksa gerçekten büyük bir su krizi kapımızda mı? Gerçek şu ki bu videoyu hazırlamadan önce ben de durumun ciddiyetinin farkında değildim. Mad Max'te Immortan Joe elindeki suyu damla damla aşağı bırakırken kalabalığa böyle bağırdı. Çöldeki insanlar bir yudum su için yalvarıyor. Tanrı'nın kitabında çöldeki bir gezgin bir şişe suyu kutsal bir emanet gibi koruyor. Bu sahneler kurgu gibi görünebilir. Ama dünyadaki su krizine bakınca bu filmlerde anlatılan gelecek o kadar uzak olmayabilir. Bir zamanlar Terminator veya Matrix gibi filmler bilim kurgu gibi görünüyordu. Ama şimdi gerçek olma ihtimali hiç olmadığı kadar net konuşuluyor. Anlatacaklarımız bazılarına komplo teorisi olarak da görünebilir. Sadece önyargılı olmadan bunu videonun sonunda tekrar değerlendirmenizi istiyorum. Su tabii ki en önemli insan ihtiyaçlarımızdan biri. Yediğimiz yiyecekleri yetiştirebilmek için, hayvanları besleyebilmek için de suya ihtiyacımız var. Peki ama dünyada bu kadar su kaynağı varken, dünyanın büyük bir bölümü denizlerle, okyanuslarla çevriliyken, sürekli yağmur yağıyorken gerçekten de su krizi kapıda olabilir mi? Su için ülkeler birbirleriyle savaşacak noktaya gelir mi? Gelecekse de bu ne zaman gelecek? İnsanlık tarihi suyun tarihiyle yazıldı. Mezopotamya'da Dicle ve Fırat, Mısır'da Nil, Hindistan'da Indus. İnsanlar yerleşik hayata geçerken suya yakın yerleri tercih ettiler. Nihayetinde göçebelikten yerleşik hayata geçerken tarım devrimi etkili oldu. Tarım da suyla yapılıyordu. Yani su sadece içmek için değil, tarım, ticaret, sanat ve kültür için bir temel oldu. Antik dünyada da şehirler su kaynaklarının çevresine kuruldu. Ancak suyun olduğu yerde kalmak yetmezdi. Onu taşımak, yönetmek, korumak gerekiyordu. Romalılar suyun şehirlere ulaşması için mühendislik harikaları yarattı. Lizbon'daki Valens kemerinden İstanbul'daki Bozdoğan kemerine yüzlerce kilometre uzunluğunda su kemerleri inşa ettiler. Bu kemerler sadece su taşımıyor, bir medeniyetin gücünü ve organizasyon kabiliyetini de gösteriyordu. Osmanlı'da Mimar Sinan, Kırkçeşme, Taksim ve Hamidiye su sistemleriyle İstanbul'un su ihtiyacını yüzyıllar boyunca karşıladı. Çeşmeler, hamamlar, sarnıçlar. Ancak suyun azlığı her zaman bir tehdit oldu. Kuraklık medeniyetleri yok etti. Su kaynakları için savaşlar yapıldı. Antik çağda olduğu gibi bugün de su stratejik bir kaynak. Ülkeler nehirlerin kontrolü için diplomatik savaşlar veriyor. Su güç ve egemenlik meselesi haline geliyor. Türkiye, Fırat ve Dicle nehirlerinin kaynağı. Bu bize jeopolitik bir üstünlük sağlıyor. Biz de su için zaman zaman komşularımızla gerilimler yaşıyoruz. 1990'larda Güneydoğu Anadolu projesinde Atatürk Barajı Suriye ve Irak'la ciddi gerilimler yarattı. 1980'lerde Kebap Barajı'nın su tutması Suriye'de 200 bin hektar tarım arazisini etkiledi. Diplomatik gerginlik oluştu. Bugün durum daha vahim. 2023'te Irak, Fırat'taki debi düşüşünden dolayı bizi Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. Bu krizlerin artarak devam edeceği öngörülüyor. Peki Türkiye su varlığı konusunda ne durumda? Ülkeler su varlığına göre sınıflandırıldığında yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarına göre bir hesap yapılıyor. Kişi başına düşen ortalama su miktarı 1000 metreküpten az olan ülkeler su fakiri ülke olarak kabul ediliyor. 2000 metreküpten az olan ülkeler su azlığı yaşayan ülke, 8000 metreküpten fazla olan ülkeler ise su zengini olarak kabul ediliyor. Türkiye'de kişi başına düşen su 2000'lerde 1500 metreküp iken 2025'te bu sayı 1100 metreküpe düştü. Uzmanlar 2030'da 1000 metreküpün altına ineceğini düşünüyor. Yani su fakiri olacağımız öngörülüyor. Diğer yandan ülke nüfusu su olan bölgelere göre dağılmış durumda değil. Yani ne demek istiyorum şöyle anlatayım. Ülkenin toplam su potansiyeli yıllık 112 milyar metreküp. Ancak nüfusun büyük bölümü suyun görece az olduğu batı ve iç bölgelerde yaşamakta. Örneğin nüfusun %28'ini barındıran Marmara bölgesi toplam su akışının sadece %4'ünü sağlıyor. İç kesimlerdeki Konya Kapalı Havzası gibi bölgelerde yağış az ve kullanılabilir su sınırlı. Peki biz ülke olarak yaklaşan kuraklığa, kıtlığa, açlığa karşı ulusal güvenliğimizi korumaya yönelik nasıl önlemler alıyoruz? Türkiye son 10 yılda su kıtlığı, kuraklık, iklim değişikliği ve bunların gıda güvenliği üzerindeki etkilerine karşı hem kurumsal hem pratik pek çok adım attı aslında. Kurumsal yapılanmada önemli bir adım olarak Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın adı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildi. Kasım 2023'te Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ulusal Su Kurulu oluşturuldu. Tarım ve Orman Bakanı Başkanlığında ilgili bakan yardımcıları, TÜİK ve TÜBİTAK başkanları, TOP ve Belediyeler Birliği başkanları gibi paydaşları içeren
üst düzey bir kurul kuruldu. Su yönetiminde etkin koordinasyon ve bütüncül planlama yapmayı amaçlıyorlardı. 2021 yılında ilk kez Su Şurası toplandı ve akademisyenler, ilgili kurumlar, belediyeler, STK'ların katılımıyla 28 maddelik Su Şurası sonuç bildirgesi yayımlandı. Bu bildirgede su kaynaklarının tükenme sınırına gelmeden korunması, verimli kullanımı ve doğru yönetiminin bir zorunluluk olduğu vurgulanırken tüm ulusal kalkınma planlarında suyun korunmasının yer alması kararlaştırıldı. Özellikle tarımsal, kentsel ve endüstriyel su kullanımında verimlilik arttırılması önceliklendirildi. Örneğin tarımda suyun %73'ünü tüketen eski salma sulama yönteminden vazgeçilip modern sulama sistemlerine geçilmesi hedeflendi. Bu kurulun amaçlarından biri de ulusal su planı hazırlanmasıydı. İlk ulusal su planı 2019-23 dönemini kapsarken güncel 2025-2035 ulusal su planı da hazırlandı ve geçtiğimiz hafta onaylandı. 2023 yılı Ulusal Su Verimliliği Seferberliği ilan edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda su tasarrufuna yönelik ulusal bir kampanya başlatıldı. Şehir şebekelerinde su kayıp oranlarını azaltmak, tarımda su tasarrufunu teşvik etmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak üzere adımlar atıldı. Kuraklığa karşı su arzını arttırmak için baraj ve göletler gibi yeni su depolama tesisleri inşa edildi. Örneğin 2002'de 276 olan baraj sayısı şu anda 876'yı geçmiş durumda. Atılan bu adımlara karşılık bazı kararlar henüz uygulanmış değil ve zaman daralıyor. Şura bildirgesindeki belki de en kritik adım olan kapsamlı su kanunu henüz yürürlüğe konmadı. Su yönetiminde farklı bakanlık ve kurumların yetkileri halen dağınık durumda. Örneğin Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sorumluluğundayken su kaynaklarının tahsisi ve miktar yönetimi Tarım ve Orman Bakanlığı'nda, içme suyu altyapısı büyük şehirlerde. Bu parçalı yapı şurada tespit edilmiş ve giderilmesi için yasal düzenleme gerektiği söylenmişti. Ancak olmadı. Bunların dışında şurada alınan doğa temelli çözümlerin hayata geçirilmesi, Ar-Ge desteklerinin arttırılması, özel sektörün sulama yatırımlarına katılımı, baraj güvenliği mevzuatı, içme suyu güvenliği planları gibi bazı kararlar kağıt üzerinde kaldı ve ilerleme kaydedilmedi. Cumhurbaşkanlığı seviyesinde bu konuya bir ilginin olduğu açık. Bu da durumun ciddiyetini ortaya koyuyor aslında. Hayret, mevzular hükümet mi övüyor dediğinizi duyar gibiyim. Evet, bir yandan hükümet bu olayı çok ciddiye aldığını gösterir şekilde Cumhurbaşkanlığı seviyesinde olayı sahipleniyor. Diğer yandan attığı bazı adımlarla deyim yerinde ise bir çuval inciri berbat ediyor. Su krizi politik tercihlerden şüphesiz besleniyor. Örneğin son yıllarda madencilik faaliyetlerine verilen izinler su kaynakları üzerinde ciddi tehditler oluşturdu. Türkiye genelinde ormanlar, tarım arazileri ve hatta içme suyu havzaları madencilik ruhsatlarıyla kaplandı. Tema Vakfı verilerine göre Karadeniz bölgesinde Ordu ilinin %74'ü, Giresun'un %85'i, Trabzon'un %77'si, Rize'nin %82'si gibi yüksek oranlarda alan maden ruhsatlı. Bu durum yalnız doğal hayatı değil, bölgedeki dere ve yeraltı su kaynaklarını da riske atmakta. Nitekim Ordu Fatsa'daki siyanürlü altın madeni faaliyet gösterdiği 10 yıl içinde çevredeki toprak ve suda ağır metal birikimine yol açtı. Benzer şekilde madencilik projelerinin su havzalarına yakınlığı büyük endişe yaratıyor. Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'nın da yakınına altın madeni açılması için 2025'te ÇED olumlu rapor verdi. Şebinkarahisar'da madenin atık su havuzunda yaşanan kazayla ağır metaller içeren yaklaşık 4500 ton kimyasal atık Darabul Deresi'ne döküldü ve buradan Kılıçkaya Barajı'na sürüklendi. Barajın bağlı olduğu Kelkit Çayı da çevre felaketinden etkilendi. Bu kazayla ilgili hazırladığımız belgeselimizi de izlemenizi tavsiye ederim. 2022'de Erzincan İliç'te yaşanan siyanür sızıntısı, Fırat Nehri ve bölgedeki yeraltı sularını tehdit ederek madencilik atıklarının kötü yönetiminin ne kadar tehlikeli olabileceğini gözler önüne serdi. Trakya'da Ergene Nehri fabrikalardan kaynaklanan yoğun kirlilik nedeniyle hiçbir amaçta kullanılamayacak kadar zehirli hale geldi. Bunun dışında mermer ocaklarından kimyasal sızıntılar, gemi söküm tesislerinden toksik akışlar ve Bolu'nun Yuva köyünde içme sularına karışan bakteriler gibi olaylar da maalesef yaşandı. Her bir örnek sanayi ve madenciliğin oluşturduğu risklere karşı su kaynaklarının korunmasında daha etkin denetim ve yönetim ihtiyacını açıkça gösteriyor. Türkiye'de yenilenebilir enerji hedefiyle desteklenen hidroelektrik santral projeleri yanlış uygulandığında su varlığımıza da zarar veriyor. Son 10 yılda 1500'ü aşkın HES inşa edildi. 500'e yakını ise yapım aşamasında. Özellikle Karadeniz ve Akdeniz bölgelerindeki akarsular üzerinde ardı ardına kurulan nehir tipi HES'ler küçük dereleri borulara hapsederek yöredeki su ekosistemini kuruttu. Birçok vadi ve dere yatağında HES nedeniyle suyun büyük bölümü tünellere alınırken dereye bırakılan cılız can suyu ise çoğu yerde ekosistemi yaşatmaya yetmedi. Bu projeler hayata geçirilirken yerel halkın ve çevre örgütlerinin kitlesel itirazları çoğunlukla dikkate alınmadı. Ve çevreye vereceği zararını öngören bölge insanlarımız çok güçlü şekilde projeye karşı çıkmış,
ve hukuki yola başvurmuştur. Doğu Karadeniz'de İkizdere, Fırtına, Solaklı gibi vadilerde, Antalya'da Alakır Nehri'nde, Munzur'da ve daha birçok köyde aktivistler ve köylüler HES'lere karşı hukuk mücadelesi verdi. Protestolar düzenledi. Buna rağmen birçok HES projesi yargı iptal kararlarına rağmen devam ettirildi veya ÇED sürecinden muaf tutularak onaylandı. Uzmanlar HES projelerinin yanlış planlanması durumunda bölgesel kuraklığı arttırdığını, tarımsal sulamayı zorlaştırdığını ve hidrolojik dengeyi bozduğunu vurguluyor. Bir diğer sorun ise su havzalarındaki yapılaşma. Özellikle büyük şehirlerin içme suyu havzalarının yapılaşmaya açılması su sorununun artmasına önemli bir etken. İstanbul bunun çarpıcı bir örneği. Kente su sağlayan baraj havzaları yıllardır imar baskısı altında. Son dönemde Kanal İstanbul projesi kapsamında Avrupa yakasının önemli su kaynaklarından Sazlıdere Barajı Havzası koruma statüsünden çıkarılarak imara açıldı. Nisan 2025'te Sazlıdere çevresinde 24 bin konutluk yeni şehir inşaatına başlanması İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 4 ilçeyi susuz bırakacak yeni bir ihanet girişimi sözleriyle eleştirildi. Gerçekten de Sazlıdere Barajı İstanbul'un toplam su arzının %10'una yakınını karşılamaktaydı. Bu havzanın betonlaşması sadece bu barajı devre dışı bırakmakla kalmayıp çevresindeki yeraltı sularını da etkileyecek. Kanal İstanbul projesinin bütünü ele alındığında İstanbul'un su geleceğine ciddi bir tehdit oluşturulduğu görülüyor. Devlet Su İşleri raporlarına göre kanalın inşası Sazlıdere Barajı'nı tamamen yok edecek ve Terkos Gölü besleme havzasının bir kısmını devreden çıkaracak. Bu da yılda yaklaşık 73 milyon metreküp tatlı su kaybı demek. Dahası kanaldan geçecek tuzlu su yeraltı sularında tuzlandırma riski taşıyor. Bakın herkes tuzlu suyu tuzdan arındırıp içme suyuna çevirmeyi tartışırken biz tatlı sularımızda tuzlandırıyoruz. Tuzlu su sızıntısı gerçekleşirse İstanbul'un Avrupa yakasındaki Terkos, Sazlıdere, Küçükçekmece gibi su kaynakları kullanılmaz hale gelebilir. Bu arada yeri gelmişken söyleyelim, deniz suyundan tatlı su elde etmek evet mümkün. Ancak maliyetlerinden ötürü henüz mantıklı bir aşamada değil. Bununla ilgili aslında Evrim Ağacı'nın çok güzel bir videosu var. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Açıklamalar kısmına da bırakalım. Son 10 yılda çıkarılan veya değiştirilen bazı yasalar da su sorunumuzu olumsuz etkileyecek hükümler içeriyor. Özellikle 2023-25 döneminde gündeme gelen süper izin olarak anılan torba yasa çevre örgütlerinin yoğun tepkisine yol açtı. Meclise sunulan ve 2025 Temmuz ayında genel kurulda görüşülen teklifle zeytinlik alanlar, ormanlar, meralar, su havzaları ve korunan doğal alanların madencilik faaliyetlerine açılması hedeflendi. Yine aynı düzenlemeyle ÇED süreçlerinin işlevsiz hale getirileceği, madencilik projelerinin hızla onaylanacağı belirtiliyor. Gelelim Uşak meselesine. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda Uşak Belediyesi kente su sağlayan Küçükler Barajı'nın tamamen kuruduğunu ve şehir şebekesine günde sadece 6 saat su verileceğini duyurdu. İlk başta bu tablo küresel iklim krizine bağlı kuraklığın bir sonucu gibi dursa da bölgede yapılan incelemeler yanlış politikaların da en az iklim kadar etkili olduğunu kanıtlar nitelikte. Özellikle TÜPRAK'ın işlettiği Kışlada altın madeni ve çevredeki madencilik faaliyetleri yeraltı sularını kirletmiş, köylerin su kaynaklarını kurutmuş durumda. Bu olayla ilgili Uşak'ta yaşayan arkadaşımla konuştuk. Gerçekten de günde 6 saat su verildiğini söyledi. Bu aşamada deposu olan evler, siteler henüz mağduriyet yaşamamakta ama kesinti süreleri daha da uzarsa tüm şehir etkilenebilir. Şehrin genelinde açılan kuyu sularıyla şebekeye su aktarılıyor. Ancak arkadaşımın bahsettiği önemli bir tehdidi de sizinle paylaşayım. Yakınlardaki altın madeni yeraltı sularını da kirletmiş olabilir. Yani bu kuyu sularında arsenik olmasından endişe ediliyor. Fakat mevcut belediye yönetimi su kıtlığı sebebiyle telaşla şehrin güney kısmında su kuyuları açıyor. Ancak burası maden sahasına yakın bir bölge. Yeterli analiz yapılmadığına dair ciddi endişeler var. Su çıkar çıkmaz şebekelere aktarım yapılıyor. Bu da bölge halkını susuzlukla zehirlenme arasında sıkıştırıyor. Genel bir halk sağlığı sorununa dönüşüyor. Sonuç olarak Uşak örneği Türkiye genelinde su kaynaklarının daha iyi yönetilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye su kaynakları açısından komşularıyla kıyaslandığında Orta Doğu'daki Suriye ve İran'dan biraz daha iyi durumda. Fakat Avrupa'da Yunanistan ve Bulgaristan gibi ülkelerden daha kısıtlı suya sahip. Türkiye'nin avantajı büyük nehirlerin kaynağında yer alması ve suyun önemli bir kısmının ülke içinde üretilmesi. Ancak bu durum sınır aşan suların paylaşımı konusunda uluslararası sorumluluk getirmekte. Özetle Türkiye'nin komşularıyla su paylaşımı ve yönetimi konusunda işbirliğine gitmesi ve adil bilimsel temelli politikalar geliştirmesi gerekiyor. Aksi takdirde su kıtlığı nedeniyle bölgesel gerginlikler kaçınılmaz olabilir. Yakın gelecekte dünyayı ve Türkiye'yi susuzluğun beklediyse bir gerçek. Uzmanlar ve yetkililer iklim değişikliği nedeniyle kuraklık periyodunun sıklaştığı uyarısında bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre ülkemizde meteorolojik ve tarımsal kuraklık riski giderek artmakta. Eskiden 10 yılda bir görülen şiddetli kuraklıkların artık 5-6 yılda bir yaşanacağı öngörülüyor. Eğer iklim modellemelerinin gösterdiği şekilde sıcaklık artışı ve yağış rejimi bozuklukları sürerse
Türkiye 2025-2030 döneminde ciddi su sıkıntıları yaşayacak. Sonuç olarak su altından da, petrolden de, doğalgazdan da daha önemli. Susuzluk, açlığı, göçü, çatışmayı büyütebilir. Ben Sertaç Selvi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.